Hoş geldin François. Welcome, François. François tam olarak hatırlayamasak da 2016-2015 yıllarında Judy ve Aykut tarafından Türkiye'ye gelmişti. So even though we don't remember the exact date, François Beausoleil visited Istanbul, Turkey with the invitation of Aykut and Judy. Evet, Suçlamadan Yaşamak adlı bir seminer sunmuştu. And he presented a seminar about living blame-free. Evet, ilk defa bir seminerde müzikle başlamıştık. And for the first time on a training, we started the course, the workshop with some music. Çok zevkli ve keyifli geçmişti. Daha sonra ben bu sene François'dan 6 haftalık bir empatik leadership programı aldım. And we enjoyed it a lot. And afterwards, this year, I attained the trainer of empathic leadership from François. Dedim ki bizim dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz neden François'yı tanımasınlar ve Deniz'le böyle işbirliği içinde François'yı davet ettik. And I was just so willing to introduce François to our audience. And so Deniz and I invited him. Evet, şimdi François seni dinlemek istiyoruz. Nasıl başladın, nasıl bu şiddetsiz iletişim eğitmeni oldun ve şu anda neler yapıyorsun? And now we would like to hear from you, François. How did you start this journey? How did you become a trainer and what are you doing these days? Yeah. Well, thank you for inviting me. Davet ettiğiniz için teşekkürler. As I was sharing before, I have so many sweet memories about my stay in Turkey that it's very alive for me to share and do my best to contribute today. Türkiye'de geçirdiğim zaman hakkında çok tatlı anılara sahibim. Paylaşmak ve katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağım. I mean, the short version of my story is I've been a musician, professional musician for 20 years before I met NVC. Benim hikayemin kısa versiyonu şöyle, şiddetsiz iletişimle tanışmadan önce 20 yıldır müzisyenlik yapıyordum. And what was going on is that even if I was doing what I loved, playing music, I was not really happy. Ya ve şöyle bir durum vardı. Her ne kadar yani müzik yaparak sevdiğim işi yapıyor olsam da tam olarak mutlu olduğum söylenemezdi. So that was confusing. My earlier calculation was, hey, if I do what I love, I'll be happy. It was not fully happening. Ve bu da çok kafa karıştırıcıydı. Çünkü önceden düşündüğüm şey yani varsaydığım şey okey yani hani sevdiğim bir şey yaparsam mutlu olacağım ama öyle olmadı, ne olacak şimdi? So something was missing. Eksik olan bir şey vardı. What was going on is that I was having several conflicts, with other musicians, and when I became a father, I started to have like pretty intense conflict with Anya, the mother of my son. So I was just kind of surrounded by conflicts, and that was not fun. Yani mutlu olacağıma şöyle şeyler yaşanmaya başladı. Hem etrafımdaki diğer müzisyenlerle birlikte çalıştığım müzisyenlerle sürekli bir anlaşmazlık, sürekli bir çatışma hali. Sonra baba oldum. Eşimle bir anlaşmazlık hali. Yani etrafım çatışma ve anlaşmazlıkla sarılı. Pek eğlenceli olduğu söylenemez. So as I was looking for solutions, because I mean, my son was just 3-4 years old. I just really want to get myself together so I can be the father I wanted to be. By luck, I heard about NVC. Ve bir çözüm aradım çünkü artık oğlum da 3 yaşına geliyordu ve yani hadi kendini topla diyorum kendime çünkü iyi bir baba olmak istiyorum. Neyse ki şansım var, şiddetsiz iletişime tanıştım. And immediately I had a sense that this is the missing piece. Ve derhal eksik olan parçanın bu olduğunu sezdim. So I read the book, I met Marshall in 2001, and then that became a new passion. Kitabı okudum, 2001'de Marshall Rosenberg'le tanıştım ve sonra bu benim tutkum haline geldi.
So I started to literally, I think, read everything. I mean, so many things about NVC or listen to audio. I just totally immersed myself into NVC. Yani şiddet iletişim dünyasına tamamen kendimi bıraktım, bulabildiğim her kitabı okudum, dinleyebildiğim her ses kaydını dinledim. And I was so passionate about it, I couldn't contain it. So I started to teach it in 2004. Ve o kadar tutkuluydum ki artık içim içime sığmadı. 2004'te eğitmenlik yapmaya başladım. And then took several trainings in California with Miki Kashtan in Balkashtan. Miki Kashtan'da Kaliforniya'da birçok eğitime katıldım. Then at the end of 2007, I was certified. 2007'nin sonunda da sertifikamı aldım. But I also, at the same time, went back to school because I wanted to understand the question of money. So I also completed an MBA by the end of 2007. Fakat aynı zamanda okula da geri döndüm ve lisansımı aldım. MBA sanırım Türkçe lisans anlamına mı geliyor? Yani bir dereceyi aldım çünkü parayla ilgili de çok anlamak istediğim şeyler vardı. So since then, I've been leading trainings here and there and doing coaching and finding ways to contribute through NVC in very different forms. O zamandan beri de orada burada eğitimler veriyorum, koçluk yapıyorum. Çok çeşitli şekillerde şiddetsiz iletişime katkıda bulunmaya çalışıyorum. And really the main topic that I've been working on is the question of blame, which led me to write this small book, The Blame-Free State, in 2014. Benim üstüne çalıştığım esas temalardan biri suçlama üzerine. Bu da işte beni o küçük 2014'te yayınlanan küçük kitabımı yazmaya, yayınlamaya getirdi. Evet, bizim de İstanbul'da aldığımız seminer Suçlamadan Yaşamak'la ilgiliydi. Yes, the Istanbul workshop was also about living blame-free. Evet, ben sormak istiyorum böyle suçlamadan yaşamak mümkün mü? François. And I would like to ask you now, François, is it possible to live blame-free? It is possible to decrease the level of blame that we have. That's definitely possible. And it's harder for some people than others. And it's harder on some topics than others. Yani sahip olduğumuz suçlamanın etkisini azaltmak mümkün. Bazı insanlar için bazılarına nazaran daha zor olabilir. Bazı konularda diğer konulara nazaran daha zor olabilir. But completely blame-free, like 100%, no, that's not possible. Ama hani hiç suçlamıyorum, tamamen %100 suçlamasız bir haldeyim, yok, mümkün değil. Or very unlikely to happen. Maybe some people are able to, but I don't think so. Ya da yani çok düşük bir ihtimal. Belki birileri yapabiliyordur ama ben çok sanmıyorum. So a blame-free state is a goal. It's a vision. It's something to move towards. It's not a reality that we can reach in an absolute way. Suçlamadan yaşamak, yani suçlayıcı olmayan bir halde olmak bir çeşit vizyon, uğruna yol aldığımız bir amaç. Hani böyle tamamen şu anda yaşayabileceğimiz bir gerçeklik çeşidi değil. Some people like Gandhi, for example, has been working on reducing blame for so many decades. Was able to reach like a really high level of being blame-free. Mesela Gandhi gibi çok 10 yıllar boyunca suçlamadan yaşamak üzerine çalışan biri, evet yani o suçlamadığı bir hale erişmiş olabilir yüksek bir seviyede. But even if I don't know for sure, I'm pretty sure that
blame would come to him and he was just very skilled at transforming it. Ve tabii ben kesin olarak bilemem ama aşağı yukarı şundan emin gibiyim. Yani Gandhi'ye bile bir suçlama hali geliyordur ama Gandhi onu dönüştürebilme becerisine sahiptir. As an example, Gandhi wrote, I think, 2 letters to Hitler. Mesela bir örnek vermek gerekirse Gandhi sanırım 2 tane mektup yazdı Hitler'e. And in one of these letters, he said, "Hello, my friend," to Hitler. Bu mektuplardan birinde Hitler'e merhaba dostum diye hitap etti. And he explained that he vowed to not have hate for any beings in the world. So saying my friend was very intentional. Ve şunu açıklıyor, yani dünya üzerindeki hiçbir varlığa karşı nefret taşımamak gibi bir niyeti olduğu için oradaki dostum lafını kullanmak oldukça kasten yapılmış bir şey. So the way I'm looking at blame is that empathy is an essential component for us to be able to decrease our blame. Benim suçlamaya bakışım şu şekilde. Eğer bu suçlama halini azaltacaksak elimizdeki en iyi, önemli araçlardan biri empati. So if we have sufficient empathy, it becomes often not too difficult to reduce the blame. Eğer yeterli empati seviyesine sahipsek suçlamayı azaltmak genelde o kadar zor olmuyor. But there's very different layers of blame, and it's very important to understand that this is it's both an easy work and very complex work. Fakat tabii suçlamanın birçok katmanı seviyesi var ve şunu anlamak önemli. Bu çalışma hem basit bir çalışma fakat aynı zamanda karmaşık, çok katmanlı bir çalışma. So let's start with the difficult part. Zor tarafıyla başlayalım. Right. So if we have, let's say, very little access to resources, if we are underprivileged, diyelim ki çok az kaynağa erişimimiz var. Ayrıcalıklı değiliz, hatta ayrıcalıklı sınıfın altındayız. Ayrıcalıksızız. and I'm talking about internal and external resources. If we are low on both of these, ve hem iç hem dış kaynaklardan bahsediyorum böyle derken. Hem iç hem dış kaynaklara erişimimiz azsa, then it's likely to be very difficult to transform the blame. suçlamayı dönüştürmenin zor olması ihtimali çok yüksek. Because you would be often in so much pain that you require a lot of empathy. Çünkü genelde bu tip bir durumda o kadar acı içinde olursun ki senin empatiye ihtiyacın olur. Bayağı ciddi miktarda. As I mentioned before, empathy is a crucial ingredient to be able to reduce blame. Daha önce dediğim gibi suçlamanın seviyesini azaltmak için empati çok önemli bir araç. The other thing is, if you're underprivileged, it's more likely that you have higher levels of trauma. Üstelik eğer ayrıcalığı yüksek olan biri değilsen, ayrıcalıklı sınıftan gelmiyorsan daha yüksek travma seviyelerine sahip olman da muhtemel. And then trauma will also make it difficult for you to let go of blame. Travma da suçlamayı bırakmanı zorlaştıracaktır. Because trauma would have likely such an impact on your life and your ability to thrive and be happy, it's going to be really difficult to not have blame for what led you to be in that state. Çünkü travmanın senin hayatındaki başarı becerinin üzerindeki etkisi o kadar büyük olacaktır ki yani o suçlama halini bırakmak zor olacaktır. So you see, one thing
for me, my initial research on blame came from me. I was a white man with quite a bit of privilege. So at first I really missed what I just shared. Yani ben aslında suçlama konusuna kendimden yola çıkarak geldim. Ben oldukça ayrıcalıklı beyaz bir erkeğim ve bu paylaştıklarım bayağı gözümden kaçtı en başta. I was actually pretty happy with what I designed as a technique to reduce blame, and it worked really well for me. Yani kendi oluşturduğum suçlamadan yaşamak tekniğinden gayet memnundum çünkü benim işime çok yarıyordu. And I would say it worked really well with other people like me, more like white privileged people. It was pretty effective. Ve benim gibi başka insanlar da yani beyaz ayrıcalıklı sınıf üzerinde oldukça etkiliydi. But a couple of years ago, I was in a training in Chicago in the United States, and there was several African Americans in the room. Fakat birkaç yıl önce Chicago'da bir eğitimdeydim ve o sınıfta birkaç tane Afrikan Amerikalı vardı. So I was talking about blame, and I was really confident about all my knowledge of it. Ve işte ben de suçlamadan bahsediyorum. Bilgime gayet güveniyorum. Then at some point, a black woman stood up and she said, "You can say whatever you want about blame, but I'll never stop blaming white people for what they did." Ve siyahi bir kadın ayağa kalktı ve şöyle dedi. Sen istediğin kadar suçlama hakkında konuş. Ben asla beyazları bize yaptıklarından ötürü suçlamayı bırakmayacağım. So that was the moment when I really viscerally got that I was missing a very important part as in my work around blame. İşte orada o an suçlama ile ilgili yaptığım çalışmada oldukça hayati noktaları kaçırdığımı fark ettim. Right. So that's kind of the hard part. Now, the easy part is, do you want to add Sorry, something? I want to ask something because I'm very moved by what you are talking because Çok etkilendim. Bir şey sormak istiyorum ben de. Şimdi Türkiye'de de zaman zaman şiddetsiz iletişim paylaşırken benzer şeyler hissettim, yaşadım. And I have felt or experienced similar things while sharing NVC in Turkey. Ve orada arkadaşlarımın da yani desteğiyle şöyle bir yere geldim. Böyle durumlarda hani doğrudan suçlama çalışmadan önce kendi geldiğim yerin farkındalığıyla halimi şeffaflaştırarak şiddetsiz iletişim paylaştım. And with the support of my friends, I have arrived at the conclusion that when I meet a situation like this, what works best for me is also sharing with the obviously being conscious of where I come from, sharing my inner state like transparently. So this is how I feel. Dolayısıyla tam olarak orada ne yapıyorsun? Hani daha kolay yere geçmeden nasıl bir şey yapıyorsun? Onu çok merak ettim. So I'm really curious what to do before going to the easy part. Could you explain a little more what to do in the difficult part? So what to do as an NVC practitioner? Şiddet iletişim uygulayıcısı olarak mı ne yapacağım? Ya daha çok şeyi aslında bağlantıya nasıl hizmet ederiz'i soruyorum. Yani olarak eğitmen ya da değil. Ben kendimi şeffaflaştırarak yapıyorum ama sen ne yapıyorsun? Hani eğitimlerde olabilir, hayatta olabilir. It's mostly a question about how to serve through connection. It could be as a trainer or not. It could be on your trainings or in your daily life. So what do you do? I chose the strategy of sharing myself transparently. But right. What else do you do? Well,
for me, the starting point is really awareness. Benim için başlangıç noktası farkındalık. And I mean, it took me many years to get some awareness, and I'm by far not an expert, but now I approach situations with what I call the 3 layers of empathy. Böyle yani o farkındalığı benim de edinmem bayağı bir yılımı aldı. Şu anda da uzman olduğumu söylemiyorum. Ben empatinin 3 katmanı dediğim bir yaklaşımla ele alıyorum. Which is a concept that comes from Dr. Roxy Manning. Doktor Roxy Manning'den gelen bir kavram, konsept. Which I highly invite you to ask her if she could speak about this concept. She's extremely skilled and incredible person overall. But she came with this concept of the 3 layers of empathy. Bu kişiye ait empatinin 3 katmanı fikri. Ona sorsanız çok harika anlatır size. Kendisi oldukça uzman bu konuda. And I think it really helps with this question of awareness. It says almost like you can have some special glasses that can help you to see the reality in a clearer and in a deeper way. Evet, yani bu farkındalığa çok yardımcı olan bir şey. Sanki şey gibi, yani özel bir gözlük takıyorsun ve oradaki gerçekliği daha net ve daha gerçeğe yakın şekilde görme becerisi kazanıyorsun. So maybe the short version is the first layer is what's visible, is what we can observe, what is kind of obvious. Kısaca anlatmam gerekirse ilk katman şu, gözükür olan, gözlemleyebildiğimiz, aşikar olan. So we can have some empathy for what we see, what is obvious about people that we encounter. Yani karşılaştığımız insanlar hakkında bariz olan gerçeklere dair bir empati geliştirebiliriz. Right. For example, if someone has let's say broken arm, or it's obvious, we can feel compassion for that. Diyelim ki birisinin kolu kırık, ona şefkat duyabiliriz bunun için. Or they lost someone dear to them, or their relationship ended and they're heartbroken. We can have compassion for that sort of external layer. Mesela işte sevdiği birini kaybetmiş, ilişkisi bitmiş, kalbi kırık. Bu yani dıştaki katmana şefkat duyabiliriz. But the second layer is the internal layer. And that at that level, we bring our empathy to the person's potential memories or traumas that are coming from difficult experience in the past. İkinci katman ise içsel bir katman ve karşımızdaki kişinin anılarına, geçmişten gelen travmalarına empati geliştiriyoruz. We ask ourselves, where might there be some pain from the past that is present for that individual? Ve şunu soruyoruz, bu kişinin içinde geçmişten gelen hangi acı canlı olabilir şu an? So that's the second layer, which is mostly invisible. İkinci katman bu, ki çoğunlukla görünmez bir katman bu. But still we can ask ourselves, might there be some pain from the past? We don't know, but just asking that will make a difference in our awareness. Ve bunu göremeyebiliriz. Yine de içimizden kendimize sorabiliriz. Karşımızdaki kişi hakkında bunu ve sadece sormak bile farkındalığımızda bir genişlemeye sebep olabilir. So as some people now are shifting from what's wrong with you to what happened to you. Mesela şimdi bazı insanlar hani senin sorunun ne diye sormaktan sana ne oldu diye sormaya geçiş yaptılar. And for some people that are parts of some specific groups that have less privilege and are more marginalized, it's easy to imagine that there is some difficult events in the past. Ve ayrıcalıklı konumda olmayan, marjinalize olmuş insan grupları için geçmişten gelen acıların, travmaların olabileceğini hayal etmek tabii kolay.
We don't want to assume, but we want to imagine the possibility. Yani bunu varsayalım demiyorum. Bunu yapmak istemeyiz ama sadece o olasılığı akılda tutabiliriz. Which leads us to the third layer, which is the systemic layer. İşte bu da bizi üçüncü katmana getiriyor. Üçüncü katman sistemik katman. So the question is, what kind of oppression might have this person been through? Oradaki soru da şu, bu kişi ne çeşit bir baskı, ezilme görmüş olabilir? Based on systemic forces. Sistemin güçleri üzerinden konuşuyoruz tabii. So with this approach, it increases my awareness. I'm thinking about this as we're talking right now. Bu yaklaşım farkındalığı, benim farkındalığımı arttıran bir şey. Biz konuşurken bile düşünüyorum bunu. Right. So which leads us to a second thing, which is humility. Bu da bizi başka bir şeye getiriyor. O da alçak gönüllülük. So since there's so much that we don't know about other people, about other people's reality, let's be humble. Let's not assume that we know what's going on for other people. Madem yani diğer insanlar hakkında bilmediğimiz bunca şey var, öyleyse biz de biraz alçak gönüllü olalım, bilmediğimizi kabul edelim. And then when we have this awareness and humility combined with like honest expression that you mentioned, I think it's a powerful foundation for creating connection. Evet, bağlantı yaratmada bu farkındalık ve neydi? Okay. Alçak gönüllülük. Alçak gönüllülük. Farkındalık, alçak gönüllülük senin biraz evvel bahsettiğin dürüst kendini ifadeyle kombinlediğimizde bağlantıya gerçekten hizmet edebiliriz güçlü bir şekilde. And then of course a lot of empathy. Yeah. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir şey daha sormak istiyorum. Sonra çok hizmet ediyor çünkü hem benim öğrenmeme hem de dinleyenlerin zannediyorum çok ilgisini çekecek. Thank you so much. I have one more question because it serves my learning and I believe that it will be interesting to our audience too. Şimdi bu üçüncü layer, sistemik layer'la ilgili olarak ben biraz MVC, Mickey Kaç'tan privilege çalışmalarını okuduğumda çok kıymetli bir şey vardı orada. So about this third layer of systemic empathy, when I read Mickey Kaç'tan and her work about İmtiyaz. Yes. Okay. There was an interesting point. Şimdi bu sistemik layer'da bizim karşımızda tabii resmi tarih bilgileri oluyor. So on the systemic level, we obviously have the official history, official historic data. Biraz da şeyden söz edebilir misin? Zannediyorum tam oralardayız üçüncü layer'da. Öğrenmek de imtiyazlı olan birincisi imtiyazını bilmek önemli. İmtiyazlı olduğunu kabul etmek. İkincisi de imtiyazlı olanın görevi öğrenmek gibi bir şey geçiyor aklımdan. Tabii görev lafı ile söylemek istemem ama ne dersin bu bilgilerle ilgili? Hatırladığın kadarını çevir. So something about learning and privilege. So when you, what would you say about first of all, accepting that I am privileged, but also if I am privileged, then is it my duty to learn? Or but maybe we don't call it duty on NVC, but how would you? It's on me. It's on me. It's on me to learn. Right. And what can you tell about this history and formal history, formal knowledge and Resmi tarih ve resmi bilgi mevzu hakkında ne söylemek istersin?
Yeah. So first, I want to clarify: I'm not an expert on the question of privilege because myself, I am privileged. So most of my life, I've been oblivious to that. Öncelikle şunu netleştireyim. Ben ayrıcalıklı olma konusunda yani o politik konuda uzman değilim. Çünkü ben kendim ayrıcalıklıyım. Bütün hayatım boyunca öyleydim. But I'll share what I understood. Fakat kendi anladığımı paylaşayım. So first, awareness. Farkındalık. So privilege has to do with having access to resources because of being part of a specific group. Şimdi ayrıcalık, imtiyaz şöyle bir şey. Belirli bir sosyal gruba ait olduğun için belli bazı kaynaklara erişebiliyorsun. Ayrıcalık, imtiyaz. I'll say it again. Privilege is when you have access to some resources because you're part of a certain group. Tekrar söyleyeyim, belli bir gruba ait olduğun için bazı kaynaklara erişebilir vaziyettesin. So many privileged people think that they have access to resources because of their qualities and their hard work. Evet, ayrıcalıklı Yeah. çoğu halbuki düşünebilir yani kendi niteliklerinden ve çok çabalayarak çalışmış olmalarından bu kaynaklara erişim sağladıklarını düşünebilirler. Maybe they have qualities, maybe they worked hard, but truth is that there's a lot of people who have qualities and work hard, but if they don't have the same membership in groups, it's going to be much harder for them to access these resources. Ve belki de gerçekten de bu imtiyazlı kişiler o niteliklere ve o gösterilen yoğun çabaya sahiptir. Çok sıkı çalışmışlardır ama şimdi aynı niteliklere sahip eşit derecede çalışan ama sırf o gruba bir aidiyeti olmadığı için o kaynaklara erişemeyen insanlar var. So for here in Canada, it's much harder to find a place to rent and find a job if you're not white. Mesela burada Kanada'da eğer beyaz değilsen iş bulmak, kiralayacak yer bulmak zor. So let's imagine that you're able to make an inventory and look at the resources you have access to because you're part of a group. Then you can start to think about, okay, now that I know, what do I do? O zaman şöyle bir şey yapabileceğini düşünebiliriz. Belli bir gruba dahil olduğun için erişebildiğin kaynaklara şöyle bir envanter çıkarır gibi dökümünü alsan, o farkındalıktan sonra okey, peki şimdi ne yapabilirim diyebilirsin. Most people when they get there, they go to guilt. Bu noktaya geldikten sonra birçok kişi bu sefer suçluluk duyma tarafına geçiyor. And they're kind of paralyzed by guilt. Ve bu suçluluk onları felce uğratıyor. So hopefully you can find a way to work with that. Ve ümit ederim o noktada onunla da çalışacak bir yol bulabilirsiniz. So the question is what to do at that point. Sonra o noktada ne yapılır peki? And it's not like there's a duty or a rule, but there's a choice point. Ve tabii burada işte bir görev, bu da bana düşer, bir kural, öyle bir şey yok ama bir seçim var. Now that I know, what do I want to do based on my values and my integrity to these values? Şimdi artık vaziyeti bildiğime göre, kendi değerlerime göre, kendi değerlerimle bütünlük içinde olmak için ne yapmak istiyorum? If you know that you have much more than other people, if that's the case, and if you know that systemically you're likely to have much more, what do you want to do? Diyelim ki başka insanlara göre çok daha fazla elinde kaynak var ya da para var ya da mülkiyet var, bir şey var ve sistemik olarak öyle de olmaya devam edecek. Peki bununla ne yapacaksın? In America, my mentor Victor Lee Lewis
said, you know, if you're not sick to your stomach now to see what's happening with racism in United States, you're not looking. Evet, Amerika'daki akıl hocalarımdan biri bana şöyle dedi. Eğer şu an Amerika'da yaşanan ırkçılık senin mideni bulandırmıyorsa tam görmüyorsun olanları. So when you see what's happening, it's your choice. What do you want to do? Yani olanları gördüğünde, yaşananlara tanıklık ettiğinde seçim senin ne yapmak istediğine dair. And I would say to your question, Denise, it absolutely makes so much sense to me to educate ourselves, like to learn, to increase our awareness, even if it's totally heartbreaking to do it. I would absolutely agree with you. Not as a duty, but something that really makes sense. Evet, bu konuda aslında ben seninle kesinlikle hemfikirim. Yani görev olarak değil ama yani kalbimizi kıracak olsa bile kesinlikle öğrenmek, kendimizi geliştirmek, gerçekleri açığa çıkarmak. Evet, aynı fikrim seninle. And then see how can your generosity be expressed. Ve sonra da bakmak, cömertliğin nasıl ifade bulabilir. And see how you can become an ally to people who have less resources, less access to resources. Ve daha az kaynağı olan, kaynaklara daha az erişimi olan insanlara nasıl katkıda bulunabiliriz? Çok teşekkür ederim. Kolay kısmı neydi? Oh, that's the easy part, please. Oh yeah, that's hard. This is difficult work. When we look at the systemic, it's going to be very confronting. If you have more privilege, it's going to be confronting. If you have less, that's also going to be really hard to realize to such degree you've been oppressed or marginalized. Evet, bu sistemik seviye zor gerçekten. Ayrıcalıklı konumdaysan çok yüzleştirici bir etkisi var bu çalışmanın ama ayrıcalıklı konumda değilsen de yani orada hangi kaynaklara erişimin olmadığını görmek çok sarsıcı olabilir. But if we have a value for equality, it's extremely important work to do. If we don't care about equality, okay, don't worry about it. But if it's important that people have equal access to resources on the planet, it's essential work. Evet, eğer bir ilke olarak eşitlik bizim için kıymetliyse o zaman bu çalışma çok önemli. Kıymet vermiyorsak tabii o kadar önemli değil ama insanların kaynaklara eşit erişimi olması kıymetli bir şey dünya üzerinde. And luckily there's tons of resources now, at least in America there's so many resources, and I'm sure it's true in Turkey too. Like we can learn, there's people who can help us with that. Ve neyse ki Amerika'da çok kaynak var, bu konuda yardımcı olacak, eminim Türkiye'de de vardır. Bu konuda kendimizi geliştirecek, öğrenecek kaynakları sağlayan insanlar var.